Satranç Oyunları kanalından herkese merhaba. Sizleri 1963 yılına götürüyorum. Beyazlarda Bobby Fischer, siyahlardaysa Paul Benko. Hazırsanız oyuna başlayalım. E4, G6, modern savunma, D4. Fischer merkez ikinci piyonu yerleştirdi. Fil G7, fili uzun çapraza yerleştirdi. At C3, D6, rakibine bıraktığı merkeze E5 ya da C5 ile hücum edecek. F4, F piyonunu merkez mücadelesine dahil ediyor. E5 karesini kontrol etti. At F6, E4'e baskı uygularken roka hazırladı. At F3, kısa rok, şahını güvenli konuma getirdi. Fil D3, filin çaprazı şimdilik kapalı olsa da fil şah kanadına bakış atıyor. Fil G4, atı açmazı alıyor. H3, file saldırdı, açmazdan kurtulmak istedi. Bu konumda Benko fil H5 gelip açmazı devam ettirmeye çalışırsa Fischer G4 hamlesiyle fili sıkıştırır. Fili geriye dönmekte tempo kaybına sebep olur. Fil alır F3, vezir alır F3. Tempo ile fili yiyerek vezirini geliştirdi. At C6, D4'ü istedi. Fil E3, D4'ü koruyor. Uzun rok ve kısa rok opsiyonlarını elinde tutuyor. E5, merkeze piyon yerleştirdi. Rakibine bıraktığı merkeze saldırıyor. İlk önce D alır E5 hamlesiyle gerilimi sonlandırıyor. D dikeyi açıldı. D alır E5. Fischer F5 hamlesiyle oyuna devam ediyor. Filin çaprazını açarken F5 sürerek hem alan kazanıyor hem de direkt olarak Benko'nun şah kanadındaki G6 karesine yükleniyor. G alır F5. G dikeyi açıldı. Benko bu alışı yaparken şah E8 sonrasında kale G8 ile kalesini aktifleştirmeyi düşünmüş olabilir. Vezir alır F5. Merkez kilitlendi. Şah kanadında güçlü bir saldırı başlatabilmek için merkezdeki piyonların kapalı olması gerekir. Böylece rakip taşlar merkezden hızlıca karşı oyun bulamaz. At D4. At merkeze yerleşti. Vezire saldırdı. Vezir F2. Vezir istekten çıktı. F6'daki at aktif değil. Manevrayla D6'ya yerleşmek istedi. At E8. Kısa rok. Şah güvenliğini sağlarken kalesini yarı açık F dikeyinden aktifleştirdi. At D6. Benko Fischer'in şah kanadı saldırısına karşı vezir kanadından atak başlatmak istiyor. D6 karesine yerleşen at C5 sürüldükten sonra C4 sürüşünü destekliyor. Benko C4 sürüşünü yapabilirse D3 karesinde şah kanadı atağına destek olan fili yerinden edebilir. Vezir G3. G dikeyinde açmaz oluşturdu. Fil H6 gelmek istedi. Şah 8. G dikeyindeki açmazdan çıktı. Vezir G4. C6. D5 karesini kontrol etti. Vezir H5. Fischer fil alır D4. E alır D4'ten sonra E5 sürüp filin çaprazını açacak ve H7'den mat isteyecek. Vezir E8. Benko aslında güzel bir savunma planı hazırladı. Fil alır D4. Atı kırdı, E piyonu önündeki blokajı kaldırdı. E alır D4. Bu konumda Benko'nun savunma planı şu şekildeydi. Fischer E5 hamlesiyle devam etseydi filin çaprazını açıp H7'den mat istediğinde Benko F5 hamlesiyle filin çaprazını kapatırken vezir takası isteyecekti. Fischer'ın bu konumda geçerken alma yapmaya fırsatı yok. Vezir boşta kalır. Kaldığımız yerden oyuna devam edelim. E alır D4. Fischer'dan mükemmel bir kale fedası geliyor. Kale F6 çift ünlem.
F piyonunu bloke etti ve basitçe E5 sürüp H7'den mat etmek istedi. F6 kalesi alınırsa fil alır F6. Fischer E5 hamlesiyle filin çaprazını açar ve bu konumda mata çare yok. Kale F6 hamlesine geri dönelim. Kale F6. Şah G8. Fischer'ın atı ve kalesi istek altında. E5. Çift ünlem. Filin çaprazını açtı ve H7'den mat istedi. H6. Vezirin H7'ye bakışını engelledi. Fischer atı E2 hamlesiyle atını istekten çıkarıyor ve Benko oyunu terk ediyor. Bu durumda yine kale alınamıyor. Fil alır F6 yapılırsa fil alır F6. Vezir alır H6 hamlesinden sonra H7'den mata çare yok. At E2 hamlesine geri dönelim. Benko'nun atı istek altında kaldı. Atın kaçmaya fırsatı yok. At hareket ederse Fischer vezir F5 gelir ve H7 karesinden mat ederdi. Benko atı kaybedecekti ve alet geride kalacaktı ve karşı oyun şansı yoktu. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.